Evet, Hamas lideri Haniye öldürüldü. Hamas siyasi büro şefi düzenlenen suikast sonucu Haniye ve koruması suikaste uğradı ve hayatını kaybetti. Şimdi Süheyla Demir'le konuşacağız. Dış Haberler Müdürü. Süheyla merhaba, günaydın. Yine son dakika bilgisiyle uyandık ve Hamas siyasi büro şefi Haniye'nin öldürüldüğü suikast sonucu İran'da öldürüldüğü bilgisini aldık. Nasıl yorumluyorsun bunu? Çok şaşırtıcı ve gerçekten de Gazze'deki savaşta, artık 9 aydır süren savaşta bütün ateşkes umudunu belki de baltalayabilecek, sonuçları çok ağır olabilecek bir İsrail saldırısı haberini alarak uyandık. Senin de dediğin gibi çok önemli bir gelişme. Çünkü Filistin topraklarında da değil ve hatta İsrail'in ağır bir misilleme yapmasının beklendiği Lübnan topraklarında da değil, İran'da gerçekleşti bu saldırı. Hamas'ın siyasi büro şefi Haniye, İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'daydı. Hatta dün Pezeşkiyan'la görüşmüştü. Orada İran, Filistin direnişine desteğini süreceğini, Hamas'a desteğini süreceğini açıklamıştı. Haniye de Gazze'deki son durum hakkında bilgi vermişti. Ve işte Tahran'daki konutunda korumasıyla birlikteyken saldırıya uğradığı, evinin hedef alındığı ve hayatını kaybettiği açıklandı. Tabii ki burada özellikle İsrail'in topyekun savaştan kaçınacak mı, Lübnan'la yeni bir daha geniş boyutlu savaşa girecek mi korkusunun yaşandığı dönemde bu saldırı gerçekleştirmiş olmasının önemi daha bir ayrı. Çünkü biliyorsunuz ki bir Dürzi mahallesinde, işgal altındaki Golan tepelerinde bir saldırı gerçekleşmişti. Futbol sahasına düşen roket sonucu 12 kişi öldürülmüştü ve İsrail bundan Hizbullah'ı sorumlu tutuyor. Hizbullah da bize ait değil, roket İsrail'in roketi diyor. İşte tam bu konuda misillemeler ne yönde gelişecek? İsrail acaba Lübnan'la savaşı göze alacak mı derken çok büyük bir adım attı. Ve de aslında İsrail bu karşısındaki Filistin direnişini, Hamas direnişini İran'ın desteklediği bir eylem olarak görüyor ve de asıl düşmanın İran olduğunu söylüyor. Bir noktada da Haniye'yi, Hamas'ın bir numaralı ismini Tahran'da öldürmesi İran'ın da cevap vermesini gerektirebilecek artık bir adım gibi. Yani dolayısıyla daha öngörülemez bir noktadayız. Orta Doğu'daki savaş dengeler açısından. Daha da işler karıştı diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Çünkü dediğimiz gibi yani çok kilit bir aktör. Dolayısıyla özellikle İran'da yani neredeyse bir operasyonla yani egemen bir ülkenin topraklarında yapılmış olan bu saldırının doğuracağı sonuç, yaratacağı misilleme potansiyeli gerçekten de gelişmelerin daha da kontrolden çıkmasına yol açabilecek bir eylem. Yani ki dün daha örneğin ABD Savunma Bakanlığı'ndan bölgesel bir savaş kaçınılmaz değil, önlenebilir açıklamaları geliyordu. Acaba Amerika Birleşik Devletleri bu operasyona onay verdi mi? Şimdi en büyük noktalardan biri bu. Ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri hangi tutumu izleyecek? İran bundan sonra nasıl bir misilleme yapacak ki? Zaten İran'da şu anda yani yeni istikrara kavuşmaya çalışıyor. Biliyorsunuz İran'ın eski Cumhurbaşkanı hayatını kaybetmişti bir helikopter kazasında. Yeni bir görev süresi başlıyor Pezeşkiyan için. Tam da bakın ilk gününde Haniye Tahran topraklarında öldürüldü ve bu tabii ki 9 aydır Gazze'de batağa saplanan askeri hedeflerinin hiçbirine ulaşamayan ki bunlar nedir? Hamas'ın direnişini kırmak ve diğeri nedir? Rehinelerin tamamını kurtarmak. Hiçbirine ulaşamayan İsrail'in bir anlamda köşeye sıkıştığının da itirafı. Evet.